Kahire'de olmak çok büyük bir sevinç. Tarif edemem. Binanın girişi. Çok huzurlu, güzel bir yer. Hafif bir hava kirliliği var yani. İnsanlar hep hava kirliliğinden bahsediyor Mısır'ın. Ama ne ilgisi var anlamıyorum yani. Yani havası kirli herhangi bir yer gibi. Demek ki insanlar Delhi'yi görse ne yapar? Kahire sokakları. Tabii ki gürültülü, kalabalık. Ama kocaman bir şehirden bahsediyoruz. Burası İstanbul'dan daha kalabalık bir şehir. Dünya tarihindeki en kalabalık şehirlerden biri. Hala öyle. Uzun zamandır da öyleyim. Bunlar çok güzel. Neyse. صوت القاهرة الصوتيات المبنيات. Sesler diyor. Başka bir anlamı yok. İbrahimiye. Tam bir Karaköy'deyim yani. İstanbul'un Karaköy semtiyle hemen hemen aynı. Nargile içen abiler. Ooo, haydi ben tıkanıkını. Böyle geçeceğiz karşı herhalde. Bak şöyle geçiyorum. Ben Hindistan'dan falan alışık oluyorum ki. Sorun yok. Kapın Kermini ve Rahma Camii. Allah. Kahire'nin göbeğinde kalıyorum ya. يعني الدنيا اتطورت فعلا ان دي مشكله كبيره. الاسلام بقى الاسلام مش مشكله بقى. بقول له بقى
Burası yine harika bir yer. Çok bir hazırlık yapmadan spontane geziyorum akşamüstü. Şu minare muazzam. Peki neymiş burası? Mescidül Evkaf. Mescidül Evkaf. Bu Evkaf kimin vakfı? Yani vakıflar mescidi. Böyle eski Selçuklu minarelerine benziyor. Ama kimdir nedir? Ne zaman yapılmıştır bilmiyoruz. Bakalım bir ufak bir bilgi yazıyor mu? El Mescid Hüsnü Mübarek. Ha yok. Fi ahdi Ahmet Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek zamanında burası restore edilmiş. Evet. Ömür Seyyide. Evet. Veziratul Evkaf. Burası Vakıflar Bakanlığı'ymış. Ama tabii muhtemelen eskiden yazı Osmanlı döneminden kalmaya benziyor. Şöyle harap bir yer. Ha, okey. Hesapmış. Ministry of Health. Bakacağız hala faaliyette mi? Ne yapıyor diye şu an şey yapamıyoruz ama çok güzel bir bina. Tarihi Evkaf binası ama halen Vakıflar Bakanlığı'ymış. Şimdi buradaki yerel bir abimize sordum. Halen burası Evkaf Bakanlığı'ymış. Onun için çekmemi çok istemediler. Evet, yürümeye devam edelim. Seyit Hasan Camii'ne doğru yöneldim. Yani şeyim orası. Çok tipik Mısır Türkleri, çok güzel insanlar ya. Çok güzel insanlar. Buraya geliyor insanlar. Turistik yerlere gidiyorlar. Efendim nerede aldatılma ihtimalleri varsa oralara gidiyorlar. Ondan sonra affedersiniz yani kazıklanıyorlar ya da olumsuz şeyler yaşıyorlar. Sonra bütün Mısır'ı kötülüyorlar. Mısır insanı çok iyi, çok yardımsever. Çok sevecen, duygusal, güzel bir halk. Mısır'da muhteşem bir yer. Mısır'ın sadece piramitleri yok. Mısır'ın bir Büyük İskender dönemi var değil mi? İskenderiye'ye ad vermiş hatta. Ondan sonra bir Roma dönemi var. Bunların hepsinden kalıntılar var. Daha sonra İslami dönem var. İslami dönem de çok fazla kültür değişiyor. Halifeler zamanı. Hazreti Ömer'den itibaren. Ondan sonra Emevi dönemi, Abbasi dönemi, Fatimi dönemi, Öfşidi dönemi, Tolunoğulları dönemi, Memlukiler dönemi, Osmanlılar zamanı, ondan sonra Hidiv ailesi zamanı, Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu sistem. Evet, burası Evkaf Bakanlığı'nın arka tarafı. Ondan sonra ve tabii 20. yüzyıldaki dönemi. İngiliz işgali, İngiliz yönetimi dönemi. Tabii bir Napolyon macerası. Fransız etkisi. Yani inanılmaz kültür katmanları var burada. Bunların hepsini merak edip çalışmak lazım. Sadece burada gelip 2 tane piramit görüp efendim birkaç menfi şey yaşayıp insanlar Mısır'ı kötülüyorlar ya. İnanılacak gibi değil yani. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Böyle çok güzel bir kilise. Kahire'de kendini sokaklara bırakacaksın. Bunu görüyorum. Motor ezilecek de bana çarpacak.
Yani dikkatli olacaksın. Eğer benim gibi kalabalık yerlerde gezmeye alışıksanız, yani hiç şüphesiz çok kalabalık, çok sıkıntılı bir yer. Ama eğer benim gibi alışıksanız sorun yaşamazsınız. Alışık değilseniz zaten gelmeyin. Gelmeyin. Gelenleri seyredin. Oturun oturduğunuz yerde. Yani yeni yerler görmeye karşı tutkunuz varsa o eziyetleri çekeceksiniz, gelin. Bakar mısın? عايز حاجة؟ نو Selamun aleyküm. سلام نو Burası ne kilisesiydi şimdi? Nisatu Sayyidetul Uzra. Yani Church of the Blessed Virgin Mary and Saint John. Babelluk'taki Ortodoks Kilisesi. Koptik muhtemelen. Yani Kıpti Ortodoks Kilisesi. Mısır Ortodoks. Selamun Aleyküm. Ne güzel insanlar ya. Çektiğimi görünce selam veriyor adam ya. Kim Mısır hakkında ondan sonra menfi bir şey söylüyorsa karşısında beni bulur. Yani içeriğimde onların aksi istikametinde bir şey söylerim, yani onu demek istiyorum. Şimdi popüler bir kavram var ya, tabi siyasi olarak da çok kullanışlı, ama ben seviyorum gönül coğrafyamız. Tabi benim gönül coğrafyam herhalde bütün dünya, ama o gönül coğrafyamızın da bütün dünyayı kabul edersek katmanları var. O katmanların en ortasında Türkiye yer alıyor. Ama tabii Türk dünyası, İslam alemi, hem de yakınımızdaki memleketler, hem kültürel olarak çok yakınız. Osmanlı zamanından beri yoğun ilişkilerimiz var. Mesela aynı, ben tabii biliyorsunuz müzik odaklı bakıyorum meselelere çoğunlukla. Bir müzisyen ve müzik tarihçisi olarak diyebilirim ki yani Mısır, Suriye, Lübnan, buralarla olan duygusal bağlarımız diğer bütün memleketlerin önünde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Azerbaycan bizim kardeşimiz. İran'da mutlaka öyle bir memleket. Tabii ki Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türk dünyası, İslam aleminin diğer unsurları. Bunlar tamam, ama şu gerçeği kabul etmemiz lazım ki Doğu Akdeniz insanının birbirine yakınlığı hepsinden daha fazla. Hele bir de aynı dinde buluşan, işte Mısırlı olsun, Lübnanlı, Türkiye halkı, bunların hepsi birbirine çok daha yakın bir bağlılık içinde. Bunu söylemem lazım. Burada kendimi asla yabancı hissetmiyorum. Yani hani bir yabancı memlekete gidersin ya, yabancılarsın. Oraya alışmakta güçlük çekersin. Uymaya çalışırsın falan. Burada asla böyle bir duygum yok. Buradaki duygum yani memleketimizin uzak bir parçasına gelmek gibi. Böyle hissediyorum. Viran bir bina. Biraz spontane geziyorum. Ama dediğim gibi yolum Sultan Hasan'a doğru. Ama bak yolda Abidin Sarayı var. Abidin Sarayı'na da bakalım.
Kahire'de olmak çok büyük bir sevinç. Tarif edemem. Tarif edemem. Çok güzel. Sahi. Bu demin. Selamünaleyküm. Kendi halinde insanlar ya. Kendi halinde insanlar. Rızkının peşinde koşturuyor insanlar. Sanki yani ilk gözlemim yani İstanbul'daki Karaköy gibi. Babellük. Babellük semti. Luk kapısı. Luk nedir bilmiyorum. Bakmak lazım. Yani böyle Kahire, Kasımpaşa, Karaköy karışımı bir yer gibi. Oo, harika bir şey görüyorum şu an. Hemen gösterelim. Neymiş bu? Evet. Abidin bahçesi. Abidin sarayı. Oo, Tahrir'e gelmişim ya. Tahrir meydanına. Ha, burada mı çıkılıyordu? Ha, bak oraya da tesadüfen çıkmış oldum. Arkasındaki gemi Mescidut Tabak. Mescidut Tabak. Tabak Mescidi ne zaman yapılmış bilmiyorum. Bakınca bir bilgi veririm. Çok eski değil, çok yeni de değil. Bakmak lazım. Evet, şöyle Abidin Sarayı'nın yanından gidelim. Güneş de şu an güzel vuruyor. Otobüste. Şimdi bazı yerlerde insanlar çekilmek istemez. Yani böyle yabanilik gösterebilirler, rahatsız olabilirler. Mısır insanının genel duygusu hani birkaç yer haricinde genelde hep iyi ki çekiyorsun. Selamünaleyküm. Bak o anlatırken yine efendim. Yani mutlaka bir selam veriyor. Ve el ediyor. Çok harika insanlar ya. Kahire çok güzelsin. Selamünaleyküm. İşte çalan müzikler. Eğer YouTube engellemezse göstereceğim. Aynı bizim müzikler. Allah Allah. Üzerinde Allah yazıyor. Bakın. Evet, Abidin Sarayı burası. Abidin Sarayı'nın bir parçası. Çok hoş bir yer. Abidin Sarayı burasıymış ama herhalde ziyarete kapalı.
Niçin kullanılıyor bilmiyorum. Burası böyle meydan. İnsanlar oturuyor aileleriyle. Cemal Abdülnasır'ın resmini görüyorum vallahi. Mısır'ın 1950'lerdeki falan lideri. Cemal Abdülnasır. Evet. Hüseyini makamına benzer bir ezan bizde hiç olmaz. Bizde yakın makamda Uşak makamında okunup o da genellikle öğlen ezanları. Vallahi burada ilk defa Hüseyini makamında, yani biraz tabii çok ustalıklı bir icra değildi, okuyuş değildi. Ama Hüzza makamıydı, Hüseyini makamıydı yani. Abidin Sarayı'nın hemen arka sokaklarından biri. Sesin nereden geldiğini bile tespit edemedim, yani ortalıkta bir minare falan yoktu. Muhtemelen ufak bir mescitten okunan bir ezan. Ve Hüseyini makamındaydı.
O kadar sakin ki burası. Şuraya bak ya. Yani tek tük araba geçiyor ya. Yani Kahire'nin her yeri öyle keşmekeş falan değil. İnsanlar buralara gelmiyor tabii muhtemelen. Bu tevatürler oradan çıkıyor. Şöyle kalabalık, böyle pis. Vallahi ben bariz bir pislik de görmedim. Sokaklarda çöpler, möpler. Avrupa'nın bazı yerlerinde bile çöp dağları görmüşüm ya. Mesela Sicilya'nın Catania şehrinde, Sicilya'nın Catania şehrinde, yani herhalde artık belediye mi çalışmıyordu, işçiler mi grevdeydi ya da genel bir durum, hiçbir fikrim yok. Ama çöp dağı vardı yani. Burası da kesinlikle Osmanlı zamandan kalma bir yere benziyor. Bakalım neymiş. Derviş. Derviş yazıyor. Mescidül Mebduli. Mebduli. Mescidül Mebduli. برضه عايز جواب برضه عايز جواب قوم تعالى يا اخي واو Biraz Osmanlı zamanında kalma gibi. Güneş çok ters, çok iyi göründü ama. Mebduli. Haha, yazık. Yanına binayı dikmişler tabi. O minare orada öyle kalmış. Google Maps hiçbir şekilde güvenilmez Mısır'da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Keyf hal? عليكم السلام Eyvallah. Elhamdülillah. الحمد لله منورين منور مصر Minal Türkiye. الله يخليك Eyvallah. منورين Eyvallah. Çok harika insanlar. Gerçekten. Bekliyoruz ya, Akdeniz başka.